Merhaba arkadaşlar. Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Görmekte olduğunuz 3D görünümlü bu prenses bebek hırkasını bugün sizlerle çalışmak istiyorum. Hırkamızı tığ işi ile çalışıyoruz arkadaşlar. Yakadan zincir çekerek başlıyoruz. Modelimizi yerleştirdikçe modelimizdeki arttırmalarla robayı büyütüyoruz. Daha sonra gövde kısmını kollardan ayırıyoruz. Gövdeyi örüyoruz. Gövdenin bitiminde kollarını da örerek hırkamızı bitiriyoruz. Bugün ben bu hırkayı 3-6 aylık kız bebek için çalıştım. Siz daha büyük yapmak istiyorsanız bu başlangıç zincir sayısını daha çok çekerek büyütebilirsiniz. Zincir sayısını çekerken dikkat etmeniz gereken tek nokta modelin yerleştirilme sayısı. Her bir model için 3 zincir gerekiyor arkadaşlar başlangıçta. Ben ön bölümlere 3'er tane, kollara 6'şar tane, arka bölüme de 6 model yerleştirerek 24 modelden bu hırkayı elde ettim. Siz bu hırkayı daha büyük bir bebek için çalışacaksanız ön bölümleri 3 değil de 4'er model, arka bölüme de 6 değil de 7 model yerleştirebilirsiniz. Ben bu 3-6 aylık bebek için 72 zincir çekerek bu ölçüyü elde ettim. Siz birer önde bir arkada model arttıracaksanız ve tabii ki kollarda da birer model arttıracaksanız her arttıracağınız model sayısı için 3'er zincir fazla çekmeniz gerekiyor. Kollarda arttırma yapmadan sadece gövdede arttırma yapmak istiyorsam 72 zincirin üzerine 3 model daha ekleyeceğimden 9 zincir daha ekleyerek 81 zincir çekerek bu hırkayı bir derece daha büyük çalışabilirim. En güzel ölçü de başlangıç zincir sayısını bebeğiniz yanınızdaysa bebeğinizin boyununa göre ölçerek başlarsanız daha düzgün bir sonuç elde ederiz. Ben yanımda bebek olmadığı için standart bebek ölçülerinde çalışıyorum ve sizler için de bu standart bebek ölçü tablolarını ben hazırladım. Hırka için gerekli olan bebek ölçülerini tablo halinde bu videonun açıklama bölümüne ekledim. Bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde standart bebek ölçü tablosunu bulabilirsiniz. O ölçüleri takip ederek hırkanızı örebilirsiniz. Hırkamızın arka görüntüsü de bu şekilde, bakın arkadaşlar. Çok şık ve çok güzel duruyor. Ayrıca yapması da çok kolay. Zor gibi görünebilir belki ama örerken göreceksiniz, yapması çok kolay bir model. Bu hırkamızın yanında ben bir de yelek yaptım arkadaşlar. Bakın bu şekilde aynı modelin yeleğini yaptım. Hırka yapmak isteyenler hırka yapabilir. Yelek yapmak isteyenler yelek yapabilir. Bu yeleğin linkini ben açıklama bölümüne ekleyeceğim. Bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde yelekle ilgili YouTube linkini oradan bulabilirsiniz. Takım halinde de yapabilirsiniz. Sadece yelek çalışması olarak da yapabilirsiniz. Sadece hırka çalışması olarak da yapabilirsiniz. Şu andaki çalışmam da bunlara takım olarak bir etek çalışması. O etek çalışmasının linkini de ben sizler için bu videonun açıklama bölümüne ekleyeceğim. Oradan takip edebilirsiniz. Bu hırkamız için çok fazla bir malzemeye ihtiyacımız yok arkadaşlar. Benim yapacağım ölçüde bir hırka için 100 gramlık 1,5 yumak ip yetiyor. Kullandığım ip, bakın hemen gösteriyorum. Naku Bebe Yüz'ün 44-30 numaralı
renk numarasıyla olan bir ipi, biraz ince bir ip bu. Ben küçük bebek için çalıştığımdan çok kalın dursun istemedim. Ama siz istediğiniz bir renkle, istediğiniz kalınlıkta bir iple çalışabilirsiniz. İpim ince olduğu için bu sayılarda, bu ölçüde bir hırka elde ettim. Ama siz ipinizi daha kalın, üzerinde 240 metre, 220 metre olan iplerle yaparsanız bu yeleğiniz daha büyük olacaktır. Aynı ölçülerdeki bir yelek bir yaş için olabilir o zaman. Tığ numarasını büyük de tutabilirsiniz. O zaman da ölçü büyük olacaktır. Bu hırkaya 3 adet düğme dikmeyi tercih ettim ben. Siz isterseniz önü tamamen düğmeli de yapabilirsiniz. 2 düğme daha ekleyebilirsiniz mesela. Ona göre elinizde düğmenizi bulundurun. Ben ipimin kalınlığına uygun olarak biraz da yumuşak olsun diye 3,5 numara tığ kullanıyorum. Eliniz çok gevşekse 3 numara tığ da kullanabilirsiniz bu kalınlıkta bir ip için. Ama ben biraz yumuşak dursun diye 3,5 numara tığ kullanıyorum. Malzemelerimiz de bu kadar. Siz malzemelerimizi hazırlayın. Hep birlikte hırkamızın yapımına geçelim. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hepinize destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Hepinize iyi seyirler, kolay gelsin. 72 adet zincir çekiyoruz. ...72 zinciri çektim bakın. 2 zincir daha çekelim 72'nin üzerine. 1, 2 zincir. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bir gözenek, 2 gözenek atlayıp 3. gözeneğe bir adet çakma trabzan yapıyorum. Çakma trabzanı şu şekilde yapıyoruz. İpi tığın üzerine alıyoruz. Bakın gözeneğin içerisine batıyorum. Trabzan yapıyor gibi çekiyorum. Ama bir defa da çıkartıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki gözeneğe geçiyorum. İpi alıyorum. Bir defa da çektiriyorum bakın. Bu çakma trabzan oluyor. Bu şekilde bir sıra çakma trabzan yapıyoruz. Bazı arkadaşlar buna kısa trabzan da diyorlar. Siz nasıl adlandırılıyorsanız artık. Bu şekilde zincirin üzerine 72 adet çakma trabzan yapalım sıra sonuna kadar. Bakın zincirin üzerine 72 adet çakma trabzanlar yaparak geldim. Siz bu aşamasında bebeğinizin boynuna ölçerek yaparsanız daha düzgün bir çalışma yapmış oluruz arkadaşlar. Şu şekilde bebeğinizin boynuna göre ölçün. Denk geliyorsa tamamdır. Eksikse arttırma yapın. Fazlaysa eksiltme yapın. Hemen ben bu zincirimizin ve çakma trabzanın kaç santim olduğunu ölçerek sizlere göstermek istiyorum. Hiç çektirmeden bakın örgümü çekmeden bir uç noktasından diğer uç noktasına kadar 32 santim. Bakın. Örgüyü hiç çektirmeden
32 santimlik bir roba başlangıcımız var. Hemen ikinci sıraya geçiyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın ilk gözeneği atlayıp ikinci gözeneğe bir trabzan yapıyorum. İkili trabzan yaptım. 1, 2 zincir çektim. İpi tığın üzerine aldım. Aynı gözeneğin içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Bakın V şekli elde ettik. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2 atlıyorum. Üçüncü gözeneğin içerisine bir V şekli yapıyorum. Bakın yine bir trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Aynı gözeneğin içerisine bir trabzan daha yaptım. 2 adet V şekli elde ettik. İpi tığın üzerine aldım. 1, 2 atlıyorum. Üçüncü gözeneğin içerisine bir adet trabzan yaptım. 1, 2 zincir, aynı gözeneğe bir trabzan daha yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2 atlıyorum. Üçüncü gözeneğe trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar V şekilleri yapıyoruz arkadaşlar. Toplam 24 adet V şekli oluşuyor. Bu çektiğimiz ve yaptığımız trabzanın üzerine 24 adet V şekli yapalım. Son V şeklini yapıyorum. Bakın sıranın sonuna geldim. Son sıram bakın bir tane de trabzan da sıra sonuna yapıyorum. Başlangıçta da 3 zincir çekerek başta bakın bir trabzan elde etmiştik. Sıra sonunda bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. En son yaptığım bu trabzanın üzerine bir adet trabzan yapıyorum. Toplam 24 adet V şekli yaptık arkadaşlar. Şimdi bu üçüncü sıramızda V şekillerinin içerisine trabzanlar yapacağız. Bakın bir tane trabzan yaptım başlangıçta. İpi tığın üzerine alıyorum zincir çekmeden. V şeklinin içerisine bir adet trabzan yaptım. Bir trabzan daha yaptım. 2 tane trabzan yaptık. 1, 2 zincir. Aynı V şeklinin içerisine 2 adet trabzan yapıyorum. Bakın 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptık. İpi tığın üzerine almadan 2 V arasındaki boşluğa sık iğne şeklinde batıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki V şekline geçiyorum. 1, 2 trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa 2 trabzan daha yapıyorum. İpi tığın üzerine almadan 2 V arasındaki boşluğa sık iğne şeklinde batıyorum. İpi tığın üzerine aldım. Bir sonraki V şeklinin içerisine 2 adet trabzan yaptım. 1, 2 zincir, aynı boşluğa 2 trabzan daha yapıyorum. 2 V arasındaki boşluğa sık iğne şeklinde batıyorum. Bir sonraki V şeklinin içerisine geçiyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, 2 V ortasına sık iğne şeklinde batarak sıra sonuna kadar tamamlayalım.
Sıra sonuna geliyoruz. Son modeli yapıyorum. 1 2 trabzan, 1 2 zincir, aynı V şeklin içerisine 2 trabzan daha yapıyorum. Son trabzanı üzerine bir adet trabzan yapıyorum ve sırayı bitiriyorum. Robanın şeklini bir görelim. Bakın, yuvarlak bir roba yapıyoruz. Hemen robamızda 4. sıramıza geçelim. İlk sırada çakma trabzan yaptık. İkinci sırada V şekilleri yaptık. Üçüncü sırada V şekillerinin ortasına 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan V şekillerinin ortasına batma şeklinde bir sıra yaptık. Şimdi 4. sıradayız. Bir zincir çekiyorum. İlk trabzanı sabit olarak yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu sefer yine trabzanlar yapacağız ama farklı bir şekilde yapacağız. İpi tığın üzerine alıyorum. Trabzanları bu sefer bakın, bir alt sırada ikişer trabzan yapmıştık. İlk trabzanı şu şekilde belinden kavrayarak bir trabzan yapıyorum. İpi biraz gevşek tutalım arkadaşlar, çok sık yapmayın. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki trabzana geçiyorum. Bakın, tepe noktasına batmıyorum. Belinden kavrayarak bir trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Yine aynı V şeklin içerisindeki bir sonraki trabzanı belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Hemen yanındaki trabzanı belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki V şeklinin içerisindeki bu trabzanları belinden kavrayarak trabzan yapacağız. Başka hiçbir işlem yapmadan zincir çekmiyoruz. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki V şeklinin içerisindeki trabzana bir adet belinden kavrayarak trabzan yaptım. İpi tığın üzerine aldım. Hemen yanındaki trabzanı belinden kavrayıp trabzan yaptım. 1 2 zincir, bir sonraki trabzana geçiyorum. 1 2 trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki V şeklin içerisindeki modele geçiyorum. İlk trabzanı belinden kavrayarak trabzan yaptım. İkinci trabzanı da aynı şekilde belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. Görüntüsü bakın, düz görüntüsü burası. Yeleğimizin düzgün kısmı burası olacak. Görüntü şekli böyle oluyor. Bu şekli elde edebilmek için de trabzanları belinden kavrayarak trabzan yapıyoruz. 1 2 zincir, hemen bakın yanındaki trabzanı belinden kavrayarak trabzan yaptım. Bir sonrakinde aynı şekilde belinden kavrayıp trabzan yapıyorum. Diğer V şeklinin içerisindeki modele geçiyorum. Bir trabzan yaptım. 2 trabzan yaptım. 1 2 zincir. Hemen yanındaki ilk trabzanın belinden kavrayıp trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar sırayı aynı şekilde devam ediyoruz. V şekillerinin içerisindeki bu trabzanları, 2 trabzanı belinden kavrayarak trabzan yapıyoruz. Aralarda 2 zincir çekiyoruz. Bakın, 1 2 trabzanı yaptım. 1 2 zincir.
Sıra sonundaki son modeli yapıyorum belinden kavrayarak trabzanları. 1 2 zincir, trabzanı belinden kavrayarak trabzan yaptım. Diğer trabzanı da aynı şekilde belinden kavrayarak trabzan yaptım. İpi tığın üzerine aldım. Son trabzanı, bakın sıra sonunda ve başında olan trabzanımızı trabzan yaptım. Örgüyü çeviriyorum. Görüntüsüne bir bakalım. Bakın, görüntü giderek genişliyor. Bir zincir çekiyorum. Aynı trabzanın üzerine bir adet trabzan yapıyorum. Bu başta ve sonda birer adet trabzanımız yelek bitesiye kadar devam edecek arkadaşlar. İpi tığın üzerine alıyorum. Şimdiki sıramızda bu 2 zincir çektiğimiz yer vardı. O zincirlerin boşluğuna bir trabzan yaptım. 2 trabzan yaptım. 3 trabzan yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3. Bakın, 2 alt sırada, yani bir önceki sıra değil, daha önceki sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapmıştık modelimizde. Bu sırada da aynı işlemi yapıyoruz ama bu sefer 2 trabzan değil de 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde yapıyoruz. Robamızı büyütüyoruz çünkü çoğaltma yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bakın, 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptım. Bu iki modelin ortasındaki boşluk var. Oraya sık iğne şeklinde battım. İpi tığın üzerine aldım. Bir sonraki modelin, bu modeller birbirini devam edecek. Modelin ortasındaki 2 zincirlik bölüme bir trabzan yaptım. 2 trabzan yaptım. 3 trabzan yaptım. 1 2 zincir, aynı zincirin üzerine 3 trabzan daha yapıyorum. 3 2 model ortasındaki boşluğa sık iğne şeklinde sabitliyorum. 1 2 3 trabzan, 1 2 zincir, 1 2 3 trabzan. 2 model, bakın, 2 model ortasındaki boşluğa sık iğne şeklinde sabitliyorum. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edelim. 2 zincirlerin ortasına 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, 2 model arasındaki boşluğa sabitleyerek diğer modele geçiş yapalım. Bu sıradaki son modelin üzerine yapıyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde yaptık bu sırayı. 2 3. Sıramız bitti. İpi tığın üzerine alıyorum. Son trabzanın üzerine bir adet trabzan yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum sabit olarak. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu sıramız tekrar belinden kavrayarak yapma sırası.
İlk gördüğüm trabzanı belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. İkinci trabzanı belinden kavrayarak trabzan yaptım. Üçüncü trabzanı belinden kavrayarak trabzan yaptım. 1 2 zincir, ipi tığın üzerine aldım. Bir sonraki modele bakın, trabzana geçtim. Belinden kavrayarak bir trabzan yaptım. 2 trabzan yaptım. Üçüncü trabzanı yaptım. Bir alt sırada üçer tane trabzan yapmıştık çünkü. Hiç zincir çekmeden, bir yere batmadan ipi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki modelim, bakın bu modelin ilk trabzanını belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. İkinciyi trabzan yaptım. Üçüncüye trabzan yaptım. 1 2 zincir. Aynı modelin devamındaki 3 trabzanı da belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki modele geçiyorum. Burada da aynı şekilde 3 trabzanı belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Diğer 3 trabzanı belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. Hemen görüntüsüne bakalım. Bakın, görüntü şekli olarak böyle oluyor. Bir önceki modelde ikişer trabzan yaptığımız için biraz küçüktü. Roba giderek büyüdüğü için bu sırada 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptık. Devamında bu yaptığımız 3 trabzanların üzerine şimdiki yaptığımız sırada belinden kavrayarak yapıyoruz. Robamız artık bu şekilde devam edecek. Bir sırada 3 trabzan, bu bir önceki sırada yaptığımız gibi 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapacağız. Bir sonraki sırada da şu anda yaptığımız sırada olduğu gibi ilk 3 trabzanı belinden kavrayarak trabzan yapacağız. 2 zincir çekeceğiz. Bir sonraki 3 trabzan da belinden kavrayarak trabzanlar yapıyoruz. Zincir çekmeden diğer modele geçiyoruz. Diğer modelde de aynı şekilde ilk 3 trabzanı belinden kavruyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Devamındaki 3 trabzanı belinden kavruyoruz. Roba boyunu istediğimiz ölçüye gelesiye kadar bu iki modelin, yani iki sıranın tekrarıyla devam edelim. Roba bitiminde kolu gövdeden ayırma işlemiyle örgümüze devam edelim. Hırkamızın roba yüksekliğini tamamlayarak geldim ben. Bakın, 1 2 3 4 sıra yaptım. Bu 5.'yi dilim halinde bıraktım. Şimdiki sıramızda gövde ile kolların ayrımını yapacağız. İlk önce gövdeyi öreceğiz. Daha sonra kollara devam edeceğiz. Robada toplam 24 adet dilim sayısı var. Bunları gövde kısmında ayırırken 3 dilim bir ön bölüm için, 3 dilim bir ön bölüm için 6 dilim yapıyor. 6'şar dilimde kollara ayırıyoruz. 6 dilimde arka bölüme ayırıyoruz. Şimdi hemen örgümüze devam edelim. Bir zincir çekiyorum. Bakın, arkadan almalı, belinden kavramalı sıradayız. İlk trabzanı olduğu gibi trabzan yapıyorum. Belinden kavrayarak trabzan yaptım. 3 tane belinden kavrayarak trabzanı yapıyorum. 1 2 zincir. Hemen yanındaki 3 trabzanı belinden kavrayarak yaptım. Diğer modele geçiyorum. İpi tığın üzerine alıp trabzan yapıyorum. 2 3 trabzan, 1 2 zincir, 3 trabzan yapıyoruz.
ipi tığın üzerine aldım. Bir sonraki modele geçtim. Ön bölümde modelimiz son model. 1 2 1 2 3 3 modeli tam olarak belinden kavrayarak yaptık. Bakın dördüncü modele geçiyorum. Bakın dördüncü modelin ilk trabzanına belinden kavrayarak trabzan yaptım. Kolları atlamam gerekiyor. Başladığım bu dilimle bakın 1 2 3 4 5 6. modele geliyoruz. 6. modelin son trabzanını belinden kavrayarak trabzan yapıyoruz. Bu arada bir zincir çekeceğiz. Onu unuttuk bakın. Bir zincir çekiyorum. Bu 6. modelin son trabzanına trabzan yapıyorum belinden kavrayarak. Bakın kolu gövdeden ayırdık. Burada bir kol yuvası oluşturduk. Şimdi arka bölümün modellerine geçiyoruz. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir diğer modele geçiyorum. Arka bölüm için de 6 adet model yapacağız. Modellerimize devam ediyoruz. 1 2 zincir, 3 trabzan. Arka bölümde son modeli yapıyorum. 2 zincir, 1 2 3 trabzan. Hemen bir kontrol edelim. 2 4 6 6 model oldu. 7. modele geçiyoruz. İlk trabzana bir adet trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer kol altı için bir başladığımız model 1 2 3 4 5 6. Bu 6. modelin son trabzanına bir adet trabzan yapıyorum. Belinden kavrayarak. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer ön bölümdeki modellere belinden kavrayarak trabzanlar yapıyorum. 1 2 sıra sonuna kadar 3 modeli bu şekilde uygulayalım. 3 2 zincir, 3 trabzan. Bakın sıra sonundaki trabzanı da trabzan yaptım. Bir kontrol edelim. Bakın hırkanın gövde kısmını kollarından ayırdık. Bu kısımlarımız şöyle bir görelim. Kolları burada bırakıyoruz. Daha sonra devam edeceğiz. Şimdi ön ve arkayı gövde halinde devam edelim. Bir zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkmak için ilk trabzana trabzan yapıyorum. Modelin içerisine 1 2
3 trabzan yaptım. Normal modelimizi uyguluyoruz. 1 2 zincir, 3 trabzan. Gövde bölümünde biraz daha esnek durması için bakın bir zincir çekiyorum. Boşluğa o şekilde batıyorum. İki model arasındaki boşluğa bir zincir çektim. Diğer modelin ortasındaki iki zincirin üzerine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İki model arasındaki boşluğa sık iğne şeklinde batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer modele geçiyorum. 1 2 3 bir zincir, 2 zincir çektim. 3 trabzan daha yapıyorum. Ön bölümde 3 modeli yaptık. Kol altına geldik bakın. Kol altı için bir zincir çekiyorum. Bu model ile tek trabzan yaptığımız boşluğa bir battım. Sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. Burada bir zincir çekmiştik. Kol altında. O zincirin içerisine modelimizi yerleştiriyoruz. 1 2 3 1 2 zincir, aynı zincirin içerisine 3 trabzan daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın bu arkadaki ilk modelle tek trabzan yaptığımız bir yer vardı. Onun ortasındaki boşluğa sık iğne şeklinde batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Arka bölümdeki ilk modele geçip 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bakın kol altında bir model daha ekleme yaparak gövde kısmını bir derece daha genişlettik. Bu şekilde devam edelim. Diğer kol altına kadar bütün modelleri gördüğümüz gibi modelimizi yapalım. Boşluğa battım. Bir zincir çektim. Zincirin üzerine 3 adet trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Arka bölümde son modeli yapıyorum. 1 2 3 trabzan, 1 2 zincir, aynı boşluğa 3 trabzan daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu bir alt sırada 3 trabzandan önce bir trabzan yapmıştık. O trabzanla bu 3 trabzanın ortasındaki, yani iki model arasındaki boşluğa sık iğne şeklinde batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Kol altına bakın bir zincir çektiğimiz zincir vardı burada biraz önceki sırada. Oraya 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyoruz. 2 3 trabzan yaptım. 1 2 zincir, aynı zincirin içerisine 3 trabzan daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın kol altındaki bir trabzan yapmıştık. Onunla yine diğer model arasındaki boşluğa sık iğne şeklinde batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Öndeki ilk modelin içerisine 3 trabzan,
2 zincir 3 trabzan modelimi yapıyorum. Bir zincir çektim. 2 model arasına sık iğne yaptım. Diğer modele geçtim. Sıra sonuna kadar yapalım. Aynı şekilde. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın sıra sonundaki trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Artık modellerimiz yerleşti. Bu şekilde devam ediyoruz. Bir kol altına kadar yapalım birlikte. İlk trabzanı belinden kavrayarak yaptım. İkinci trabzanı belinden kavrayarak yaptım. Üçüncü trabzanı belinden kavrayarak yaptım. 2 zincir çektim. 3 trabzanı belinden kavrayarak trabzanlar yapıyorum. Diğer modele geçiş yapıyorum. Bu şekilde devam edelim. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Bakın kol altındaki modelde de aynı işlemi yapıyorum. 3 trabzanı belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Geriye kalan 3 trabzanı da belinden kavrayarak trabzanlar yapıyorum. Arka bölümdeyiz artık. Arka bölümün modellerini yapıyorum. Örgümüz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Gövde kısmına kaç model o kalmış onu bakalım, hemen kontrol edelim. 2 4 6 8 10 12 14 modelden oluşan gövde bölümünü bu şekilde 2 sıranın tekrarıyla devam edelim. Hırkanın boyu bizim için gerekli ölçüye geldiği zaman kolların örgüsüne geçelim. Gövdenin yüksekliğini bu şekilde 2 sıranın tekrarı olan modellerle bir 7-8 model yapalım, gelelim. Hırkamızın yüksekliğini bitirdim, geldim ben. Bakın hemen sayıyorum. Kol altından itibaren 2 4 6 8 model tam bitti. 9. modelin belinden kavranarak yaptığımız sırasını yaptım. Bu sırada 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorduk zincirin içerisine. Onu zincir çekmeden 7 adet trabzan yaparak yuvarlak bir şekil verdireceğiz etek ucuna. Hemen başlıyoruz. İlk trabzanı yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. İlk gördüğüm modelimin içerisine 7 adet trabzan yapıyorum.
2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın 7 trabzanı yaptım. Bir zincir çekiyorum. 2 model ortasındaki boşluğa batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer modele geçiyorum. Buraya da 7 adet trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 trabzanı yaptık. Bir zincir çekiyorum. 2 model arasındaki boşluğa batıyorum. Bu etek ucundaki sıramızı bu şekilde tamamlayalım. 2 zincirin üzerine bu 7'şer trabzanı yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Yedi trabzan yapıyorum model içlerine. 3, 4, 5, 6, 7. Etek ucunda son modeli yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 trabzanı yaptım. Başlangıçta yaptığımız gibi bu sıra sonunda da bir trabzanı yapıyorum. Bakın eteğin uç kısmı tam dilim şeklinde oldu. Şimdi bu ön patlara da sık iğne çalışması yapalım. Kollara geçelim. Bakın bir zincir çekiyorum. İlk gözeneğe battım. Bir sık iğne yaptım. Trabzanın içerisine battım. Bir sık iğne yaptım. Bakın bu 2 tane gözenek gözüküyor. Onlara birer defa batarak sık iğne yaptım. Trabzanlara birer defa batıyorum. Gözenek şeklinde görünüyor. Her gözeneğe birer defa battım. Trabzana birer defa batıyorum. Bu şekilde yaka ucuna kadar sık iğnelere devam ediyoruz. Yaka bölümünün uç bölümüne geldim bakın. Oraya da bir sık iğne yaptım. Bir sıra sık iğne gittik. Şimdi geriye döneceğiz bu sık iğnelerin üzerinden. Bir zincir çektim, örgüyü çevirdim. İlk sık iğnenin içerisine bir adet sık iğne yaptım. Takip eden sık iğnelerin içerisine de sık iğneler yapıyorum. Etek ucuna kadar bu sık iğnelere devam ediyoruz.
sık iğneler yaparak bakın etek ucuna geldim. Örgüyü çeviriyorum. Görüntüsü bu şekilde oldu bakın. Şimdiki sıramızda 2 zincirden oluşan bir sütlaç çalışması yapmak istiyorum. Bir zincir çektim. Bakın ilk gözeneğin içerisine sık iğne şeklinde battım. 1 2 zincir çektim. Aynı gözeneğin içerisine sık iğne şeklinde batıyorum. Bir atlıyorum, ikinci gözeneğe geçiyorum. 1 2 zincir çektim. Aynı gözeneğin içerisine sık iğne şeklinde batıyorum. Bir atlıyorum, ikinci gözeneğe geçiyorum. 1 2 zincir çekip sık iğne şeklinde batıyorum. Bu ön patımızın bu son sırasını bu şekilde sütlaç uygulaması yapacağız arkadaşlar. Onu yapmadan önce nereye kadar düz bir şekilde böyle sütlaç yapacağımıza bakalım. Bu sırada düğmelerimiz için biritler de hazırlamak istiyorum. Onların yerlerini belirleyelim. Roba kısmına 3 adet düğme dikeceğim ben. Onun için 3 düğme biriti hazırlamam gerekiyor. Yerlerini belirleyelim. Ona göre örgümüze devam ederiz. Yaka ucundan ilk biritimizi buraya yaparız. Sayıyla yaparsak daha düzgün olur. Aralara 2, 4, 6, 7 gözenek atlayıp 8. gözeneğe 2. düğme için yer yapıyorum. 2, 4, 6, 7 atlıyorum. Bakın 8.'ye 3. düğme için yer yapıyorum. Bu işaretlediğimiz 3 noktaya düğme için birit açacağız. Oraya kadar başka hiçbir işlem yapmadan bu 2 zincirlik sütaçlarımıza devam edelim. Bir gözenek atlıyorum. İkinci gözeneğe geçip sık iğne batıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı gözeneğe batıyorum. Bu şekilde devam edelim. Bakın ilk işaretli noktaya geldik. Oraya aynı batıyorum sık iğne şeklinde. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Aynı gözeneğe batıyorum. Bakın bu şekilde düğmemizin geçeceği şekilde bir birit yaptım. Siz bu biriti düğmenizin büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Düğmeniz büyükse zincir sayısını 5 değil de 6 çekebilirsiniz. Daha küçük bir düğme dikecekseniz 4 zincir çekebilirsiniz. Takip eden gözenek atladım. İkinci gözeneğe geçtim. 1 2 zincir aynı gözeneğin içerisine batıyorum. İkinci işaretli yere geldik. Bakın buradan da çıkartalım. İşaret yaptığımız yere batıp bir sık iğne şeklinde battım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı gözeneğin içerisine sık iğne şeklinde batıyorum. Bir atlıyorum, ikinciye geçiyorum. 1 2 zincir batıyorum. Bir atlıyorum, ikinci gözeneğe geçiyorum.
sık iğne şeklinde bakın battım. 1 2 zincir, aynı gözeneğin içerisine batıyorum. Bir atlıyorum, ikinciye geçiyorum. Bakın bu şekilde sütaç uygulamasını yaptık. Biritlerimizi de yapıyoruz. Son düğme biritini de yapalım. Uç noktaya bakın battım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı gözeneğin içerisine battım. Son sık iğnenin içerisine battım. Boyun çevresinde de bir sıra sık iğne yapmak istiyorum. Ön patımızın görüntüsü bu şekilde oldu. Düğmeleri karşı tarafa dikeceğiz arkadaşlar. Düğme iliklerini bu tarafta tuttuk. Boyun kısmına da sık iğne şeklinde devam ediyorum. Gördüğüm bütün gözeneklere birer defa batarak sık iğne şeklinde devam ediyoruz. Boyun çevresinde bütün gözeneklere birer defa batarak sık iğne şeklinde bakın sıranın sonuna geldim. Son gözeneğe de bakın battım. Boyun çevresi bu şekilde düzgün bir görüntüsü oldu bakın. Şimdi bu ön pattayız. Diğer ön patta 2 sıra sık iğne yapmıştık. 3. sırada bu sütaç uygulamasını yapmıştık. Burada da aynı şekilde 2 sıra sık iğne yapalım. 3. sırada sütaç uygulamasını uygulayalım. Diğer ön patta yaptığımız gibi aynı sayılarda batarak bu ön patta da aynı işlemleri yapalım. Sadece düğme biritini açmıyoruz. Çünkü karşı tarafı açmıştık zaten. Bakın bu pattada bir sıra etek ucuna kadar sık iğne yaptım. Etek ucundan dönerek geriye geldim. Son sıramız bu ön pattada. Burada da aynı diğer ön patta yaptığımız gibi sütaç uygulaması yapacağız arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki gözeneğe batıyorum. 1 2 zincir sık iğne şeklinde batıyorum. Bir atlıyorum, ikinciye geçiyorum. 1 2 zincir aynı gözeneğin içerisine batıyorum. Bir atlıyorum, ikinci gözeneğe geçiyorum. 1 2 zincir aynı gözeneğe batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim.
Kaydırma tekniğiyle de sıramın sonunda bakın ön patı bitirdim ve kapattım. İpimizi artık burada kesebiliriz. Bakın bu şekilde güzel bir ön pat çalışması yaptık. Tam bu düğme biritlerinin karşısına denk gelecek noktalara da düğmelerimizi dikeceğiz. Gövdenin işini bitireceğiz. Şimdi hemen kol çalışmasını yapalım. Bakın bu kol altında arttırma yaptığımız bir model için yer yapmıştık. Oraya sabitliyorum ipimi, çeviriyorum. Robada da aynı şekilde belinden kavrayarak yaptığımız sırada koldan ayrılmıştık. Burada kolda o işleme devam ediyoruz. Bakın belinden kavrayarak yaptığımız sırada ilk trabzanı yapmıştık zaten gövdeye yaparken. Birincisi yapılık. Onu ilk trabzan olarak ele alıyoruz. Bakın kaydırma tekniğiyle üzerine geçtim. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden iki trabzanı da o şekilde belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Takip eden 3 trabzanı belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. Kolda 6 modelimiz vardı. 6 modele de aynı şekilde 3 trabzan belinden kavrayarak yapıp 2 zincir çekip tekrar 3 trabzanı belinden kavrayarak yapıyoruz. 2 zincir, 1 2 3 trabzan, 1 2 3 trabzan, 1 2 zincir, 1 2 3 trabzan. Bu şekilde devam edelim kol altına kadar. Bakın son modeli yapıyorum kolda. 1 2 zincir, 1 2 trabzanı yaptım. Zaten bir trabzanımız bakın yapılmıştı gövdeyi yaparken. Onun için onu yapmıyoruz. Direkt kol altındaki bölüme bakın zincir çektiğimiz bir yer vardı. Oraya sabitliyorum. Başlangıçla da şu şekilde kaydırarak birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın örgüyü çeviriyorum. Şimdiki sırada bu iki zincirlerin içerisine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapacağımız sıra. Bakın bu kol altında zaten iki modelin ortasına denk geliyor. Oraya bir defa battık. Zinciri çektik. İpi tığın üzerine alıyorum. Modelin içerisine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. 1 2 zincir, 1 2 3 trabzan, bir zincir çekiyorum. 2 model ortasındaki boşluğa batıyorum. Gövdedeki modeli kolda da devam ediyoruz. 3 1 2 zincir, 1 2 3 bir zincir çekiyorum. 2 model
ortasındaki boşluğa battım. Bir zincir, 3 trabzan, 2 3 1 2 zincir, 1 2 3. Kol altına kadar devam edelim bu şekilde. Son 3 trabzanı da yaptım. Bir zincir çekiyorum. Kol altındaki, bakın bu baş geriye dönerken yaptığımız noktaya kaydırma tekniğiyle kapatıyorum. Bakın iki modelin birleşimi oldu burada. Örgüyü çeviriyorum. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu ilk gördüğüm trabzanı belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. İkinci trabzanı belinden kavrayarak trabzan yaptım. Üçüncüyü belinden kavradım. 1 2 zincir. Takip eden 3 trabzanı belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. Modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Gövdede uyguladığımız modellerin aynısını kolda devam ederek kolun uzunluğunu yapalım. Kol ucunu da aynı bu etek ucunda yaptığımız gibi dilim modelleri yapacağız. Kolun yüksekliğini ayarlayalım. Bakın ben diğer kolu hazırladım. Kol ucuna kadar da geldim. Kol ucunda en son belinden kavrayarak yaptığım sırada bakın bitirdim. Şimdi bu kol ucuna devam edelim. Siz de kolu kol altından itibaren bakın 2 4 6 7 modeli tam bitirdim. 2 4 6 7 model tam bitti. 8. modeli belinden kavrayarak sırada bıraktık. Bir zincir çekiyorum. Bakın örgümü çeviriyorum. Uç kısmına aynı etek ucunda olduğu gibi bu iki zincirlerin üzerine zincir çekmeden trabzanlar yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Bakın iki model ortasındaki boşluğa sık iğne şeklinde batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer modele geçiyorum. Buraya da aynı şekilde 7 trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7. Bakın kol uçları dilim dilim oluyor. 7 sık iğne trabzanı yaptık. Bir zincir çektim. 2 model ortasındaki boşluğa battım. Takip eden 4 modelde de aynı şekilde 7 trabzanlı dilimleri yapalım. Kolda son modelimiz ve kolu işini bitiriyoruz. Bu modelden sonra 4 5 6 ve 7. Bir zincir çektim. Bakın şu başlangıç gözeneğiyle kaydırma tekniğiyle sırayı kapattım. Zincir çektim, sağlamlaştırdım. İpimi burada kesiyorum. Kolun bitmiş hali bu şekilde oluyor. Bakın
Bakın bitmiş haliyle böyle arkadaşlar. Şimdi diğer kolu, başladığımız bu kolu aynı sayıda yapalım. Benim bu 7 model bitmiş, 8. modelden itibaren dilim modelini yaptım. Bu kolda da 7 tam modeli yapıp 8. modelin uç kısmını zincir çekmeden trabzanlar halinde yuvarlak şekil verelim, bitirelim. Düğmesini de dikelim. Hırkamızı bitmiş haliyle bir görelim arkadaşlar. Hırkamızın düğmelerini dikerek ve kollarını da tamamlayarak geldim. Bakın her iki kolu da aynı ölçüde hazırladım. Bitmiş haliyle size hırkamızın ölçülerini vermek istiyorum. Bugünkü yaptığımız hırkanın. Bakın kol altından beden genişliği 24 santim. Kol altından beden yüksekliği 17 santim. Omuzdan itibaren beden yüksekliği 28 santim. Kol boyunu ölçüyorum. Kol altından itibaren 14 santim dilimin ucuna kadar olan yükseklik. Omuzdan itibaren ölçüyorum. 24 santim. Bugünkü hırkamız 3-6 aylık bebekler için oldu arkadaşlar. Siz daha büyük yapmak istiyorsanız başlangıç zincirini daha fazla çekerek büyütebilirsiniz. Böylece bir örgü anlatımımızın daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Anlatımımı beğendinizse videonun altındaki beğeni butonuna tıklamayı unutmayalım lütfen. Kanalıma abone değilseniz de ücretsiz olarak Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Desteklerinizi esirgemezseniz çok sevinirim. İnşallah sizlerle yeniden yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.